Herkese merhaba, benim adım Sercan. CoinTürk TV hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çoğunuzun duyduğunu düşündüğüm Sandbox oyununu deneyimleyeceğiz. Eğer kripto paralar ile ilginiz, alakanız varsa, NFT'lerle ilgileniyorsanız ve Metaverse yapılarıyla uğraşmak istiyorsanız bu oyunu deneyimlemenizde fayda var arkadaşlar. Çünkü bu oyun blockchain tabanlı Ethereum ağını kullanarak inşa edilmiş bir sanal evren. Yani Metaverse. Bu oyunu cazip kılan şeylerden bir tanesi de Play to Earn, yani oynayarak kazan mantığında inşa edilen mekanizmanın buraya inşa edilmesi. O yüzden arkadaşlar oyun daha cazip bir hale geliyor. Aslında oyun Roblox ve Minecraft benzeri bir oyun diyebilirim. Ama dediğim gibi oyunu cazip kılan şeylerden bir tanesi hem Play to Earn mekanizmasının olması hem de blockchain teknolojisi üzerine inşa edilmiş olması arkadaşlar. Ben yaklaşık olarak oyunu 1-2 haftadan beri deneyimliyorum ve bu geçirdiğim süre zarfında arkadaşlar gerçekten bu Metaverse oluşumunu deneyimlemekte fayda var. Çünkü dediğim gibi şu an henüz işin başındayız ve bu Metaverse oluşumları yeni ortaya çıkıyor. O kadar ahım şahım şeyler beklememek lazım ama grafikleriyle olsun, bize sunduğu şeylerle olsun gerçekten insanı tatmin ediyor ve birazcık olsun NFT'leri, kripto paraları, Metaverse oluşumlarını duyumladıysanız 5-10 sene geçtikten sonra ben böyle bir şey duyduydum, keşke deneyimleseydim dememeniz için bu teknolojinin başlangıcından o zamanki evresine nasıl geldiğini deneyimlemiş olursunuz arkadaşlar. O yüzden sizlere öncelikle ekranıma davet edeyim ve Sandbox'a girdiğiniz zaman neler sizi bekliyor, neler yapmamız gerekiyor, Play to Earn mekanizması nasıl işliyor arkadaşlar, detaylı bir şekilde onları anlatmaya çalışayım sizlere. Öncelikle arkadaşlar ekranıma hepiniz hoş geldiniz. Sandbox sitesine girdiğiniz zaman sizi böyle bir tarayıcı karşılayacak. Tabi öncelikle yapmamız gereken burada ne oluyor ne bitiyor onları gözlemlemek. Sol tarafta hemen kendimize ait olan bir menü var arkadaşlar ve burada da bir arayüz bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi 3. sezon başlamış. Bu da aynı PUBG'de olduğu gibi arkadaşlar ilk çıktığı andan itibaren sezon ilerliyor. Bir sezon yanlış hatırlamıyorsam 70 gün sürüyor arkadaşlar ve 70 gün bittikten sonra yeni sezon başlıyor. Bu sezonun amacı da 70 günlük süre boyunca arkadaşlar siz oyunun kendi bünyesinde sunmuş olduğu oyun haritalarında vakit geçirerek alfa sezon dediğimiz, yani alfa 3. sezona ait NFT'yi kazanmaya çalışıyorsunuz. Bunun için tabii ki açılması gereken kilitler, toplanması gereken puanlar var. Bunların hepsine sırayla değineceğim. Play to Earn mantığında işleyen ilk kazanım noktamız aslında burası. Onun dışında aşağıya indiğiniz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi keşfet kısmımız var. Burada da oyunun kendi içerisinde çıkan yeni oyun haritalarını gösteriyor veya şu an aktif konumda olan haritaları gösteriyor. Burada da aşağıda Sandbox'ın kendisine ait topluluk haberlerini görebiliyorsunuz. Tanınmış isimlerden bir tanesi olan Paris Hilton şu an Sandbox'la bir işbirliği içine girmiş. Daha önce de zaten kendisine ait burada bir mağaza oluşturmuştu ve yakın zamanda bir şeyler daha yapacakmış diye burada duyurusu geçiliyor. Üstüne tıklayarak bunun okumalarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Sandbox'ı değerli kılan şeylerden bir tanesi de arkadaşlar ortaklık kurduğu kişiler, kurumlar, şirketler, yapılar diyebilirim. Çünkü burada tanınmış markalar var. Bunlardan bir tanesi Snoop Dogg mesela. Onun dışında Adidas markası var. The Walking Dead var. Onun dışında Animoca Brands var. Bir oyun şirketidir bildiğiniz gibi. Biraz zaman önce çıkarmış olduğu NFT koleksiyonuyla duyduğumuz Atari var. Tabii ki Atari'nin geçmişi çok eskilere dayanıyor ama NFT koleksiyonuna da el atmış durumda şu an. Bu markalarla arkadaşlar işbirliği yaparak aslında elini kuvvetlendirmiş oldu ve ileriye dönük sağlam adımlar atacağını bize göstermiş oldu. Bildiğiniz gibi bu markalar değerli markalar olduğu için blockchain teknolojisinde de Metaverse oluşumlarında da arkadaşlar kendilerine yer edinmek istiyorlar ve kendilerinin de buralarda başarılı olduklarını göstermek istiyorlar. Niçin işbirliği yapıyorlar? Çünkü buralarda yeni teknoloji inşa ediliyor arkadaşlar ve bu markalar da burada yer edinerek hem kendi kazanımlarını arttırmak için hem bu teknolojiyi deneyimlemek için hem de kendilerini takip eden kişilere buralardan bir nebze de olsa kazanımlar sağlatabilmek için arkadaşlar. Burayı tanımladıktan sonra öncelikle yapmamız gereken arkadaşlar bir kayıt işlemi oluşturmak. Kayıt işlemi oluşturmak için de sağ üst tarafta hemen giriş yap butonu var gördüğünüz gibi. Sağ alt tarafta kayıt ol butonuna tıklıyorsunuz ve en önemli şeylerden bir tanesi bize Türkçe dil desteğini sunması. Bu Türkçe dil desteği şu an oyun içinde yok. Yakın zamanda oyun içine de entegre edilecek arkadaşlar. Burada bir kullanıcı adı belirleyerek ya da mail adresi belirleyerek ekstra da bir şifre koyarak arkadaşlar üyelik işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ya da oyun içinde Play to Earn mekanizması olduğu için arkadaşlar doğal olarak bir cüzdan bağlayarak da burada tıkladığınız zaman mevcut cüzdanlarınızla bağlayarak arkadaşlar burada kayıt işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Çünkü oyunu deneyimledikçe ve kazanım sağladıkça oyun içinde kazandığınız kripto paralar ya da NFT'ler sizin cüzdanınıza gönderiliyor. Buna da ilerleyen dakikalarda detaylı bir şekilde değinmeye çalışacağım. Burada arkadaşlar kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra gördüğünüz gibi hemen sağ tarafta aktif bir şekilde hesabınızı açmış oluyorsunuz. Buradaki profil resminize tıkladıktan sonra arkadaşlar profile geliyorsunuz. Burada aslında oyun içindeki özetiniz yer alıyor. Kendinize ait bir profil resmi ayarlayabilirsiniz. Şuradaki ayarlar menüsünden. Onun dışında cüzdanınızı bağlayabilirsiniz ve burada sosyal medya hesaplarınızı
hesabınızı bağlayabilirsiniz ve kendinize bir açıklama girebilirsiniz arkadaşlar. Eğer burada aktif bir şekilde vakit geçirecekseniz ister istemez kullanıcılar sizin profilinize tıkladığı zaman böyle bir özetle karşılaşabilirler. Ve dediğim gibi Sandbox dünyasına ait burada kimliğiniz var. Oyun içindeki varlığınız gözüküyor. Ethereum tabanlı varlıklarınız, Polygon ağındaki varlıklarınız, bu ağlarda bulunan sentleriniz gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim şu an hesabımda 8.23 dolar varmış MetaMask cüzdanımda. Herhangi bir sent yok şu an. Ethereum ağındaki varlıklarımı gösteriyor. Onun dışında oyun içi sahip olduğunuz avatarlarınız ya da arazileriniz var mı yok mu onları gösteriyor. Ya da sahip olduğunuz avatarlar veya NFT'lerin değerlerini burada gösteriyor. Özelliklerini gösteriyor arkadaşlar. Onun dışında da eğer bir sent coin'e sahipseniz ve onu stake etmişseniz, yani daha fazla katlaması için kilitlemişseniz arkadaşlar, burada değerini size göstermiş oluyor. Hemen profil resminizin yanında da arkadaşlar cüzdanınızda bulunan sent coin'i burada özet olarak görebiliyorsunuz. Bu kısmı anladıktan sonra arkadaşlar bizim en çok vakit geçireceğimiz yer buradaki ikinci menü olan oyna kısmı. Buraya videonun ilerleyen dakikalarında değineceğim. Onun öncesinde böyle kısa kısa değinmem gereken menüler var isterseniz. Onun için burada üçüncü menü olan mağaza kısmına tıklayalım. Şimdi arkadaşlar Metaverse oluşumlarında ve Play to Earn mantığına inşa edilen oyunlarda iki türlü market bulunur. Birincisi oyunun kendisine ait market, mağaza. İkincisi de OpenSea diye tabir ettiğimiz NFT pazarlarında satışa çıkarabileceğiniz marketler, NFT pazarları bulunur. Ve Sandbox'ın da aslında kendisine ait burada görmüş olduğunuz bir marketi var. Burada koleksiyonları görüyorsunuz, avatarları görüyorsunuz ve oyun içinde kullanabileceğimiz arazileri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki koleksiyonlardan kasıt zaten baktığınız zaman tanıdık koleksiyonları görebiliyorsunuz. Snoop Dogg'un burada kendisine ait bir koleksiyonu var. Ragnarok'un kendisine ait bir koleksiyonu var. Mesela Snoop Dogg'un koleksiyona baktığımız zaman burada Snoop Dogg'un Sandbox'a özel tasarlamış olduğu oyun içi kullanılabilir NFT karakterlerini görüyorsunuz. Bunlar Sandbox'ın gördüğünüz gibi kendi marketinden satın alınabiliyor. Bunlar ne işe yarıyor diyorsanız arkadaşlar, siz eğer Sandbox'tan kendinize ait bir arazi satın aldıysanız şuradaki parçacıkları gördüğünüz gibi NFT karakterlerin daha doğrusu arazinize yerleştirebiliyorsunuz. Ya da herhangi bir araziye sahip değilsiniz. Şurada bir tatlı gözünüze çarpan bir NFT karakteri var. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da almak istiyorsanız hemen altında yaklaşık 100 cent'e alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi Ethereum ağında çalışan cent değerini gösteriyor. Bu da yaklaşık olarak şu an cent'in değerini 0.75 cent olarak hesaplarsak 74 dolara falan denk geliyor arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar alt menüde bulunan şimdi satın al menüsüne tıklayarak gördüğünüz gibi kaç tane satın almak istiyorsunuz diyor ve size burada bir özet geçiyor. Fiyatı da 100 cent'e denk geldiğini gösteriyor ve bundan şu an 30 tane varmış. Siz kaç tane satın almak istiyorsanız buradan artı veya eksi yönde bunu belirleyebilirsiniz. Burada da size otomatik olarak fiyatı çıkarmış oluyor. Devam et dediğiniz zaman arkadaşlar satın alma işlemini gerçekleştireceğiniz ağı size burada soruyor. Bunu Polygon ağında da yapabilirsiniz. Ethereum ağında da yapabilirsiniz. Artık sendiniz hangi ağda bulunuyorsa o ağı seçmenize imkan tanıyor. Burada kredi kartı ile de satın alma işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yabancı ülkeler için genellikle geçerli bu. Onun dışında çoğumuzun kullandığı Binance borsasında da tıkladığınız zaman sizi zaten borsaya yönlendirecek. Orada da Sand Coin arkadaşlar seçtikten sonra gerekli ödemeyi yaptıktan sonra arkadaşlar bu karakteri satın alabiliyorsunuz. Bu tarz karakterleri Sandbox kendi yapabildiği gibi sizin benim gibi oyuna değer veren kişiler, oyuna zaman harcayan kişiler de bu tarz karakterler yapabiliyor arkadaşlar. Onu da nereden anlıyoruz? Gördüğünüz gibi bu içerik oluşturucu tarafından oluşturuldu diyor. Yani bu karakteri yapan kişiler bu karakterleri de tasarlamışlar arkadaşlar. Kendi tasarladıkları karakterleri oyun içinde satışa sunabiliyorlar. Burada geri geldiğimiz zaman arkadaşlar aynı şekilde önemli yerlerden bir tanesi de avatar alabiliyorsunuz. Avatar edinebiliyorsunuz. Avatar nedir? Biraz önce değindiğim karakter gibi arkadaşlar. Mesela World of Woman NFT koleksiyona girdiğiniz zaman burada normal NFT pazarlarında satın almış olduğumuz NFT'lerin Sandbox'la işbirliği yapması sonucunda oyun içinde kullanabileceği karakterlere dönüşüyor arkadaşlar. Mesela şu karaktere tıkladığım zaman bizi hemen OpenSea NFT pazarına yönlendiriyor. Ben World of Woman koleksiyonundan örnek veriyorum hemen. Floor price şu an yani en düşük fiyatı 2.59 olan bu koleksiyondan şu karakter hoşuma gitti ve satın aldığımda gördüğünüz gibi buna 3.500 dolar vermem lazım. Tamam, ben bunu bu şekilde satın almış oluyorum ama aynı zamanda bu satın almış olduğum NFT karakterini Sandbox'la yapılan işbirliği sonucunda arkadaşlar oyun içinde karakter olarak kullanabiliyorum. Bu da ne anlama geliyor? Sandbox ilerledikçe, geliştikçe arkadaşlar diğer yandan benim NFT'min değeri de artabiliyor. Şöyle düşünün. World of Woman Sandbox'ta bir etkinlik yaptığında diyecek ki senin benim arazimde oynayabilmen için bir NFT karakterine sahip olman gerekiyor. O yüzden orada dağıtacağım devasa ödüllerden yararlanman için o NFT karakterleriyle oynaman gerekiyor ki o ödülden yararlanabilesin. Biz de doğal olarak gidip de o NFT'lerden satın alma içgüdüsüyle hareket edebilir hale geliyoruz. Benim çok uygun fiyatlardan aldığımı düşünürsen mesela şu an 2 Ether'den bir World of Woman NFT karakteri aldığımı
düşünürseniz böyle bir hype geldiğinde daha yüksek fiyatlara gideceğini düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada yine güzel şeylerden bir tanesi yeni varlıklar var. Yeni varlıklar dediği şey işte sizin benim gibi kullanıcıların şuradaki oluştur menüsünden NFT karakterleri, oyun içi karakterler, silahlar, objeler, kıyafetler yaratarak arkadaşlar bu pazarda satabiliyor olduğunu gösteren burada karakterleri görüyorsunuz. Hepsine ayrı ayrı cent bazında fiyatlar belirtilmiş. 420 centmiş mesela şu karakter. Bunu alıp arkadaşlar kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde bir zaman önce dillerden düşmeyen Metaverse arazileri bitmek üzere bitti. İstanbul'da şu kadar satıldı vesaire gibisinden etkilenen şeylerden bir tanesi de Sandbox'tı arkadaşlar. Buradaki arazilerdi. Biz bunlara land diyoruz. Burada da arkadaşlar arazileri görebiliyorsunuz. Burada arazi satışları yapılıyor. Bu arazilere tıkladığınız zaman arkadaşlar sizi direkt olarak OpenSea NFT pazarına yönlendiriyor. Sandbox adı altında ve bunların belirlenmiş olan arkadaşlar fiyatları var. 1.2 Ether teklif gelmiş mesela bu araziye. Yaklaşık olarak $1600 yapıyor ve bu arazinin de konumunu turuncu renkli olan yerden görebiliyorsunuz. Yani bu araziyi satın alırsak bizim arazimiz burada olacakmış. Çevresinde de şunlar varmış diye görebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde bu arazileri buradan satın alabildiğiniz gibi bir zaman sonra tekrar buradan satışa çıkarabiliyorsunuz ya da OpenSea NFT pazarına gelip normal satış nasıl yapılıyorsa NFT karakterlerin o şekilde arkadaşlar satışını gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen altlarında değerleri yazıyor ve burada da OpenSea'de satıldığını gösteren ibareleri görüyorsunuz arkadaşlar. Hem marketten satın alma işlemi gerçekleştirebildiğiniz gibi hem de kendi karakterlerinizi oluşturarak, kendi objelerinizi oluşturarak arkadaşlar burada satışa çıkarabiliyorsunuz. Bu oluşturma mevzusu nasıl oluyor diyorsanız hemen sonraki menümüz olan oluştur menüsüne gelelim. Belki de Sandbox'ın yaptığı en güzel şeylerden bir tanesi burası. Çünkü arkadaşlar siz buraya girdiğinizde aslında bir yazılımla karşılaşıyorsunuz. Bir değil birden fazla yazılımla karşılaşıyorsunuz. Çünkü Sandbox diyor ki sen bu oyuna değer veriyorsan, sen benim bünyemde vakit geçiren birisiysen kendi karakterlerini ya da kendi oyun dünyanı yaratabilirsin. Ben de bunun için sana Game Maker adında kendi oyun haritanı tasarlayabileceğin ve Vox Edit adında kendi NFT karakterlerini, oyun içi silahlarını, kıyafetlerini, objelerini, işte aklınıza gelebilecek lambaydı, sandalyeydi, kutuydu, bu tarzda şeyleri yapmanı sağlayacak bir nevi grafik tasarım programı sunuyor bizlere. Game Maker arkadaşlar dediğim gibi oyun haritası yapmanızı sağlıyor. Bunun için bir arazi sahibi olabilirsiniz ve arazinizi burada inşa edebilirsiniz 3D şekliyle ya da herhangi bir arazi sahibi olmanıza gerek yok. Siz Game Maker programını indirdiğiniz zaman arkadaşlar bu ayrı bir program olarak kuruluyor ve bunu ayrı bir program olarak açıyorsunuz. Şuradaki resimlerde görüyorsunuz nasıl inşalar yapıldığını. Onun dışında normal herhangi bir şey yatırmadan arkadaşlar herkesin kullanabileceği bir oyun dünyası da inşa edebiliyorsunuz. Bunu örneklemem gerekirse arkadaşlar şurada hemen Sandbox'ın kendi tanıtım videoları var Game Maker üyesinde. Gördüğünüz gibi bu böyle bir aslında yazılım ve sizin buna ekstra bir kodlama veya yazılım bilmeniz gerekmiyor. Hazır kalıplı geniş kapsamda yaratılmış bir menü ve dizayna sahip. Buradaki objeleri kullanarak, yönlendirmeler yaparak, renklendirmeler yaparak, kamera açıları ayarlayarak arkadaşlar arazinizi sıfırdan inşa edebiliyorsunuz. Zaten size belli kalıpta bir arazi veriyor ve siz buradaki mekanizmaları kullanarak arkadaşlar o arazi üzerinde değişiklikler, yerleştirmeler yapabiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir şey. Onun dışında Vox Edit demiştik. Bunu da indirdiğiniz zaman zaten kendi bünyesinde ayrı bir program olarak iniyor ve bunu arkadaşlar sıfırdan kuruyorsunuz ve başlıyorsunuz NFT karakterlerinizi inşa etmeye. Bunu da hemen örneklemem gerekirse şurada bir örnek videomuz vardı arkadaşlar. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada baştan sona bir NFT karakteri inşası başlıyor. Ve sonrasında gördüğünüz gibi markete nasıl yüklendiğini gösteriyor ve satışa çıkardığını gösteriyor. Ekstra olarak şuradaki orada karakteri tasarlarken gördüğünüz gibi karaktere özellikler ekleyebiliyorsunuz. Bunlar niçin önemli? Dediğim gibi Sandbox'ın kendi bünyesinde oyun haritaları var. Siz bu oyun haritalarında zaman geçirirken şöyle düşünün. Hiç yatırım yapmadan giriş seviyesinde oyuna girdiğiniz zaman canavar öldürdüğünüz haritalar var. İşte ot biçtiğiniz haritalar var. Yani görevler verilen haritalar var genel olarak. Bunları basit karakterle yaptığınız zaman bir canavarı öldürmek işte bir dakikanızı alıyorken bu tarzda ekstra güçlere sahip NFT karakterleriyle 10 saniyede o canavarı yok edebiliyorsunuz. Ve bu da niçin önemli? Çünkü arkadaşlar Sandbox zaman odaklı bir oyun. Oyunu en kısa sürede bitirmeniz gerekiyor ki sıralamalarda üst sıraya çıkabilirsiniz ve play to earn mekanizmasından yararlanabilirsiniz. O yüzden bu tarzda NFT karakterleri özellikleriyle birlikte inşa ediliyor ve bu oyunlarda derece yapmak isteyen kişiler de bu NFT karakterlerini satın alıyorlar. Buna da birazdan değineceğim. Şimdi arkadaşlar bu şekilde oyunun kendi oluşturduğu motorları, yazılımsal geliştirmeleri de kullandıktan sonra burada sol tarafta bir haritamız var. Haritamız yani bize oyun içindeki landleri, arazileri gösteren bir harita. Sizler Sandbox'ta vakit geçirirken arkadaşlar bir zaman sonra da burada yatırım yapıp arazi almak isteyebilirsiniz.
yapabilirsiniz. Neden? Çünkü teknolojinin geliştiğini gördükçe, blockchain teknolojisinin geliştiğini gördükçe ve metaverse furyasının ilerlediğini gördükçe arkadaşlar buradan bir arazi sahibi olmak isteyebilirsiniz. Yani bunu saçma bir şey olarak değerlendirmenizi istemiyorum. Çünkü hepimiz oyun oynuyoruz ve hak verirsiniz ki bu oyunlara ister istemez paralar yatırıyoruz. Yani bir oyun karakterini canlandırırken oyun içerisinde saçım düzgün olsun, üstümde güzel kıyafeti olsun diye çoğumuz oyunun kendi marketine girip bu tarz şeylere paralar yatırmışızdır. Bunu da o şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani burada metaverse yapılarına ileriye dönük yatırımlar yapmak istiyorsanız bir arazi satın alıp birazcık da olsun zamanınızdan verip burada gelip arazinizi inşa edebilirsiniz ve kişilerin kendi dünyanızı deneyimlemesini isteyebilirsiniz. İşte buna değer veren, bunun farkında olan kurumsallar, şirketler, bireysel kişiler, sanatçılar gelmişler. Buradan arkadaşlar zamanında arazilerini almışlar. Burada neyi görüyoruz? CyberKongz'u görüyoruz mesela. Önemli NFT koleksiyonlarından, ilk çıkan NFT koleksiyonlarından bir tanesi diyebilirim. Güzel bir hype yakalamıştı ilk çıktığı zamanlarda. Binance'i görüyorsunuz arkadaşlar. Tanındık markalardan bir tanesi. Ubisoft'u görüyorsunuz. Önemli oyun şirketlerinden bir tanesi. Ve en çok kullanılan burada CoinMarketCap'i görüyorsunuz. Büyük arazilerden bir tanesi. Mesela CoinMarketCap'e tıkladığınız zaman 24'e 24 yaklaşık 576 parselden oluşan bir araziye sahip. Yani en büyük arazilerden bir tanesini almış. Gerçekten güzel miktarda mesela buraya bir yatırım yapılmış gördüğünüz gibi. Küçük küçük araziler, küçük küçük markalarda CoinMarketCap'in yanına yanaşmışlar arkadaşlar. Niye? Çünkü her yerde olduğu gibi burada da aynı mantık var. Önemli markaların yanına yanaş ki senin de görülebilirliğin artsın, insanlar senin de farkına varsın. Bu şekilde arkadaşlar yatırımları görüyorsunuz. Burada bir arazi satın almak istiyorsanız zaten sol tarafta size güzel bir menü, filtreleme imkanı sunuyor. Burada turuncu olan kısım arkadaşlar satılık olanları gösteriyor. Şu an ben tıklamak istemiyorum çünkü araziyi güncellemesi bayağı bir zaman alabiliyor. Premium araziler var. Burada önemli arazilere yakınlığa göre değişebiliyor arkadaşlar ve OpenSea'de satışa sunulanlar var. Bunlar da beyaz olarak gözüküyor. Zaten görüyorsunuz burada şu an satışta olanlar şunlar. OpenSea NFT pazarında ve kırmızı olarak da arkadaşlar kendi sahibi olduğunuz arazileri burada kırmızı renkte görebiliyorsunuz. Şu an benim bir arazim olmadığı için kırmızı renkte bir arazi göremiyorum. Onun dışında arazi boyutları var. En küçüğü birebir oranındayken en büyüğü 24'e 24 oranında. Bunu zaten piksel piksel olanlardan anlayabiliyorsunuz. Şurada bunlar noktacık gibi olanlar birebir oranında. Şu Atari'nin sahip olduğu mesela 24'e 24 oranında burada yazıyor ve arazideki konumu yazıyor arkadaşlar. Siz bunun üstüne tıkladığınız zaman lensi yani arazileri, parselleri görüntülediğiniz zaman koordinat olarak arkadaşlar size 576 tane arazinin burada yani birebir oranında arazileri göstermiş oluyor içindeki. Diyelim ki bir arazi satın alacaksınız. Şu an OpenSea'de satılan bir araziyi satın alacaksınız arkadaşlar. Hemen sol taraftan filtrele dediğiniz zaman gördüğünüz gibi beyaz olanları ön plana çıkarıyor. Burada dediğim gibi arkadaşlar tanınmış markaların yanına yanaştıkça arazilerin fiyatları artacaktır. Mesela Atari'nin yanına yanaştık. Bu 10 Ether bir fiyat biçmişler buna. Arazinin konumunu da görüyorsunuz burada. Premium bir araziymiş bu. Niye? Çünkü Atari'ye yakınız. Konum olarak değerli bir konumda. Atari'ye yakın olduğumuz için arkadaşlar 10 Ether ödememiz lazım. Bunun bu kadar edileceğini düşünmüyorsam eğer teklif de verebiliyorum. Teklife tıkladığım zaman diyorum ki 10 cent coin'i alacağım diyorum ve resmen şu an araziyi öldürmüş oluyorum. Teklif ver dediğimde arkadaşlar beni OpenSea NFT pazarına yönlendirmiş oluyor. Yine aynı şekilde bu fiyat bana makul geldi. Satın al dediğimde beni tekrardan OpenSea NFT pazarına yönlendirmiş oluyor ve gördüğünüz gibi bu arazinin sahibi CoolKit12 isminde bir kullanıcıymış. Buna zaten 2.4 Ether değerinde yaklaşık 3000 dolar değerinde teklif gelmiş arkadaşlar. Bu şekilde satın alma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradaki menüleri inceledikten sonra arkadaşlar bizim oyunda en çok vakit geçireceğimiz ve play to earn mekanizmasının mantığını anlamamız gereken yer olan oyna menüsüne gelelim. Oyna menüsüne geldikten sonra arkadaşlar burada hemen üst taraftaki menüleri görüyorsunuz. Bunlar bizim en çok kullanacağımız menülerden bir tanesi ve diğer sağ taraftaki menüyü görüyorsunuz. Sol tarafta bir menümüz var. Ortada da bir oyun haritamız var. Ortadaki haritaya başlamadan önce sol tarafta arkadaşlar bir avatar görüyorsunuz. Ya bu benim şu an karakterim. Normal oyunun bana sunmuş olduğu karakterlerden bir karakter tercih ettim ve onunla oyunumu oynuyorum. Eğer bunu değiştirmek istiyorsanız avatarını değiştir dersiniz arkadaşlar ve size seçim yapmanız gereken menüye yönlendiriyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Create menüsünden oyunun size sunmuş olduğu ve biraz önce oluştur menüsünden yani Vox Edit yazılımını kullanarak tasarlanmış olan NFT karakterleri, avatarları burada görebiliyorsunuz. Bunları arkadaşlar üstüne tıklayarak seçim yapabilirsiniz. Burada karakterin cilt renklerini değiştirebilirsiniz. Saçını değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöyle saç seçimi yapabilirsiniz. Onun dışında ayakkabısını değiştirebilirsiniz. Hani karakterinizi burada istediğiniz gibi şekilden şekle sokabilirsiniz. Ama diyorsanız ki benim zamanım yok, hızlı bir şekilde giriş yapacağım. Hemen şurada rastgele menüsü var. Rastgele diyorsunuz ve size özel hemen karışık bir şekilde burada bir karakter ortaya çıkarıyor. Gördüğünüz gibi değişik bir karakter ortaya çıkardı. Burada karakterinize ait animasyonları yani dans figürlerini görebiliyorsunuz. Onun dışında benim karakterim böyle ben bu menüyü izlerken işte kasmasın donmasın diyorsanız şurada 3D görüntüsüyle
arkadaşlar. Direkt donuk bir şekilde karşınıza çıkabiliyor. Ve aşağıda da değişiklikleri kaydet diyerek arkadaşlar bu karakteri oyun içinde kullanıma hazır hale getirmiş oluyorsunuz. Ama diyorsanız ki benim birazcık param var ve oyuna yatırım yapmak istiyorum. Onun için de arkadaşlar hemen shop menüsüne geliyorsunuz. Yani ben oyunun kendi sunmuş olduğu karakterleri kullanmak istemiyorum. Daha önceden almış olduğum NFT karakterlerim var. NFT'lerim var. Bunlara buradan bakabiliyorsunuz. Hangi NFT koleksiyonlarının Sandbox'la işbirliği olduğuna bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Meebits'ler var. Onun dışında Snoop Dogg'un NFT koleksiyonu var. Steve Aoki'nin NFT koleksiyonu var. CyberKongz'un NFT koleksiyonları var arkadaşlar. Bunlar Sandbox'la işbirliği yapmış koleksiyonlar ve Sandbox'a özel NFT'leri avatara çevirmiş koleksiyonlar arkadaşlar. Mesela Baicy'den tanıdık koleksiyonlardan bir tanesi olan Baicy şu karakteri bir 8403 numaralı NFT karakterine sahip olduğumuzu düşünürsek üstüne tıkladığımız zaman bu karakterin oyun içindeki avatar şeklinde bu şekilde dönüştüğünü görebiliyoruz. Eğer bu karaktere sahip değilseniz hemen burada Buy OpenSea dediğiniz zaman arkadaşlar sizi mevcut NFT koleksiyona yönlendirecektir. Buna da 71 Ethereum değerinde teklif gelmiş. Yani bunu şu an bizim almamız imkansız. Yani devasa bir 94.000 dolar diyor. Müthiş bir meblağ. O yüzden buna sadece şu an bakıyoruz. Ve arkadaşlar biz başlangıç seviyesinde olan NFT karakterimize şu an devam edebiliriz. Bu şekilde karakterinizi tasarladıktan sonra arkadaşlar tekrardan oyna menüsüne gelirsek ne oluyor? Mevcut bir NFT sahibiysek dediğim gibi hem NFT'ye sahip olmuş oluyoruz hem de NFT'imizle Sandbox'la arkadaşlar oyun deneyimini yaşamış oluyoruz. Sol alt tarafta gördüğünüz gibi bir geri sayım var burada. Sezonun bitmesine 19 gün kaldı diyor. Tekrardan hatırlatayım. Bir sezon 70 gün sürüyor arkadaşlar ve şu an 19 gün kalmış. Altta da bir çekiliş var arkadaşlar. Çekilişin sonuçlanmasına da 21 gün var diyor. Yani 2 gün sonra da çekiliş yapılıyor. Bu çekilişin amacı Play to Earn mekanizmasında sezon bitten sonra Alpha Pass çekilişinden yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Sol tarafı anladığımıza göre arkadaşlar hemen sağ tarafta bir menü daha var. Bu menüyü buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Bu menü arkadaşlar ortada görmüş olduğunuz bir oyun haritası var. Bu oyun haritasında son açtığınız oyunları gösteriyor ya da yeni çıkan oyunları size burada sıralıyor arkadaşlar. Son deneyimlediğiniz oyundaki de durumunuzu gösteriyor. Mesela ben bu oyunu oynamışım ve 10'a 10 oranında puanımı toplamışım. Bunlara değineceğim. Şurada da bir seviye kısmı var arkadaşlar. Buna da değineceğim. %100 oranında puanlarımı toplamışım arkadaşlar. Seviye 5'e kadar getirmişim oyunu. Ve en altta da gördüğünüz gibi takvim var. Size sunulmuş bir takvim var. Bu takvim nedir? Bir sezon 70 gün sürdüğü için her gün arkadaşlar olacak olan etkinliği ve saati size burada gösteriyor. Siz buna tıkladığınız zaman sizi etkinliğe götürüyor ve etkinliğin detayını arkadaşlar daha fazla incele diyerek bu etkinlikte ne olacakmış, ne bitecekmiş hepsini görebiliyorsunuz. Etkinlikten kastım düz mantık bir etkinlik olabilir. Kimin düzenlediğini görebilirsiniz. NFT dağıtılacak bir etkinlik olabilir ya da Alpha Pass dediğimiz yani sezona ait NFT'nin çekilişe katılabileceğiniz bir etkinlik olabilir ya da oyun içi biletler kazanabileceğiniz etkinlikler olabilir arkadaşlar. Bu menüyü de anladıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi ortadaki artık en çok kullanacağımız zaman geçireceğimiz menüye geliyoruz. Yani oyun haritaları. Burada görmüş olduğunuz ayrı ayrı landler, parseller arkadaşlar her biri oyun haritası. Mesela şu üsttekine tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi sağ tarafta o menü açılıyor ve oyunun ismi yazıyor. Koordinatı yazıyor. Hangi arazide gerçekleşeceğini yazıyor. Burada arkadaşlar 7 tane görev varmış. Amacımız bu oyunları oynayarak vakit geçirmek ve oyun içinde bulunan görevleri yapmak arkadaşlar. Görevleri yaptıkça biz puan topluyoruz. Bu puanlara Ethos puanı deniyor. Yani EP olarak adlandırabilirsiniz bunu. Hemen şurada görüyorsunuz. Amacımız arkadaşlar bu puanları toplamak. Yani 7 görev sonucunda bu puanları toplayacağız. Burada da gördüğünüz gibi toplamda biz 12 tane EP puan toplamış oluyoruz. Ben şu an bu oyunu oynadığım için hepsini toplamış olarak gözüküyorum. Ve bu oyunu oynadığımı da arkadaşlar üstündeki yeşil klikle arkadaşlar görebiliyorsunuz. Ve 12 tanesini de topladığımı 12'ye 12 şeklinde yeşile dönmüş şekliyle görüyorsunuz. Eğer hepsini tamamlamasaydım gördüğünüz gibi sarı renkte 21 puan alacak olduğumu gösteren bir harita var. Ama ben 4 puan toplamışım. Yani bu oyunu daha tamamlamamış olduğumu gösteriyor arkadaşlar. Oyunlar harita büyüklüğüne göre değişiyor. Genelde şöyle bir yorum yapabilirsiniz buraya. Mesela burada 21 puan toplayacaksam bu oyun bayağı bir zaman geçirmem gereken bir oyun. Yani zaman geçirmem derken yani saatlerinizi verebileceğiniz bir oyun değil. İlk başlarda oyunu ilk deneyimlediğinizde sonuçta haritaya yabancı olduğunuz için nerede ne var ne yok bilmediğiniz için zaman ayırmanız gerekiyor ama haritaya alıştığınız zaman sonrasında hızlı bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. Ve bu oyunların genel amacı arkadaşlar aslında bu markaların buraya biz bir oyun inşa ettik. Gelin bu oyunu deneyimleyin ve oyun içerisindeki haritamızda ne var ne yok ona bakın tarzında. Şöyle düşünün, Metin 2 oyununu oynarken işte görev yapmak için ne yapardık? Yüzbaşına giderdik. Yüzbaşı bize bir görev verirdi. Oradan becerilerimizi almak için beceri ustasına giderdik ve oradan yetenek dediğimiz şeyleri açardık. İşte kılıç çevirmeydi, zihinsel vuruştu gibi becerileri açardık. Bu oyun
oyunda arkadaşlar nereye ne koymuşum onlara bak istiyorsan diyor. Tabi sadece düz mantık oradan oraya giden oyun mantığı olan haritalar da var ama onun dışında size oyun içerisinde kullanabileceğiniz NFT'ler veriliyor ve onlarla işte silah gibi, kask gibi, kıyafet gibi arkadaşlar savunmanızı arttırıcı şeyler veriyor ve zaman zaman karşınıza canavarlar çıkıyor. Onları yok ediyorsunuz ve o şekilde oyun deneyiminiz, zevkiniz artabiliyor arkadaşlar. Sizlerin burada tamamlaması gereken, yani play to earn mantığında ilerleyecekseniz, play to earn mantığında kazanım mekanizmasında ilerleyeceksiniz arkadaşlar, tamamlamanız gereken puanlar var. Yani ödül kilitlerini aşmanız gerekiyor ve onun için de bu oyunlara oynamanız gerekiyor. Bu kısmı da arkadaşlar ödüller kısmına gelerek sizlere anlatabilirim. Şimdi arkadaşlar play to earn mekanizması nasıl işler? Dediğim gibi 3. sezondayız ve burada değişik kazanım sağlayabileceğimiz para kazanma mekanizmaları var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar hiç yatırım yapmadan Alpha Pass dediğimiz NFT'yi kazanmak için çalışmak, emek vermek, zaman harcamak ve 70 gün içerisinde arkadaşlar buradaki görevleri tamamlayarak şuradaki çekilişe katılmak için bilet toplamak. Gördüğünüz gibi sarı renkli yer bilet, yani şu biletleri toplayacaksın diyor bize. Bunu da nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bir önceki göstermiş olduğum haritada oyunlar oynuyoruz. Demiştim ya, amacımız puan toplamak. Siz başlangıç seviyesinde başladığınız bu parkurda birinci kilidi aşmanız için arkadaşlar 20 tane EP puan toplamanız gerekiyor ki 30 tane bilet toplayabilirsiniz. İkinci kilidi aşmanız için 40 tane EP puan toplamanız gerekiyor. 50 tane bilet kazanıyorsunuz. Üçüncü, dördüncü derken arkadaşlar gördüğünüz gibi toplamda 500 ve üzerinde bilet toplamış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu biletleri toplamak için dediğim gibi arkadaşlar buradaki EP puanlarını biraz önce bahsettiğim buradaki arkadaşlar oyun haritasındaki puanları toplayarak açabiliyorsunuz o kilitleri. Yani diyorum ya, haritanın üstüne tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi 4 tane EP puan veriyormuş mesela. Bundan daha fazla verenler var. Örnek veriyorum, ben birinci kilidi açacağım. O zaman ne olacak? Bir tane bunu oynayacağım. Bir tane şurada var, 7 tane veriyormuş. 11 yapıyor. Bunu da oynarsam 23 puan yapıyor. Mesela 3 tane oyunu oynarsam bunu toplayabiliyorum. Ya da şuradaki biraz önce açmış olduğum şunu oynayarak da ben birinci kilidi açabiliyorum. Burada 26 puan veriyor mesela bana. Geri kalan 6 puan ne olacak diyorsanız o da tabii ki hemen ikinci kilidin puanına yansıyor arkadaşlar. Bunun üzerine saymaya başlıyor. Burada da bu sefer 36 puanı toplamanız gerekiyor. Toplaya arkadaşlar buradaki biletlerin tamamını toplamış oluyorsunuz ve şu an gördüğünüz gibi ben 520 tane biletle arkadaşlar Alpha Pass çekilişine katılmaya hak kazanmışım. Eğer Alpha Pass çıkarsa bana bunu NFT pazarında arkadaşlar satışa çıkarabiliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Alpha 1 ve Alpha 2 NFT'lerin satışlarında da $2000 fiyatları gördüğümü hatırlıyorum. Bunlar da bir kazanım satışa çıkardığınız zaman. Satmadığınız zaman da zaten diyor ki siz bu biletlere sahipseniz oyun içi ilerleyişlerde özel etkinliklerden hediyeler kazanabileceksiniz diyor size. Bu şekilde arkadaşlar bu birinci kazanım mekanizması, yani herhangi bir yatırım yapmadan parkuru ilerleterek arkadaşlar kazanım sağlayabiliyorsunuz. İkinci olarak şundan bahsedeyim. Eğer ki hani burayı tamamladınız, çekilişten kazandınız. Buradaki menü açılıyor bu sefer. Bu sefer arkadaşlar Sand Coin toplamış oluyorsunuz o görevleri yaparak. Topluyorsunuz ve sonunda arkadaşlar gördüğünüz gibi 500 cent toplamış oluyorsunuz. Bunu da stake et diyerek sizi stake edebileceğiniz mekanizmaya yönlendiriyor. Yani sahip olduğunuz Sand Coin'leri burada kilitliyorsunuz ve yatırım olarak arkadaşlar belli bir süre kilitlediğiniz için onlar burada birikmeye ve üstüne koymaya devam ediyor. Üçüncü olarak da arkadaşlar bu sefer birazcık olsun yatırım yaparak, yani garantili geri dönüşler alabileceğiniz bir kazanım mekanizması var. Bunlar da birincisi arazi sahibiyseniz, ikincisi avatar sahibiyseniz, üçüncüsünde de herhangi bir diye sahipseniz diyor. Arazi sahibiyseniz arkadaşlar buranın kilidi otomatik olarak açılıyor ve sizlere Sand Coin vermeye başlıyor. Sand Coin'de arkadaşlar gördüğünüz gibi en sonunda 180 tane cent veriyor. Siz bunu satın al dediğinizde videonun ilk başlarında söylediğim cüzdanınıza otomatik olarak bunun gönderimi sağlanıyor arkadaşlar. Ve burada aynı şekilde avatar sahibiyseniz buradaki kilitleri açmaya başlıyorsunuz ve sonunda da 60 cent topluyorsunuz. Bu da size geri dönüş sağlıyor. Bu şekilde kazanım sağlayabiliyorsunuz ve en önemli yatırım yapmadan kazanım sağlayabileceğiniz şeylerden bir tanesi de birincisi Alpha Pass için uğraşırken ana kazanımlardan bir tanesi. İkincisi de burada sıralamaya girerek Sand Coin kazanma olayını söyleyebilirim. Bunun da mantığı nasıl işliyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 3. sezonda dağıtılacak olan cent miktarı burada yazıyor. 1.500.000 adet olarak cent dağıtımı gerçekleştirilecekmiş. Ama bunun için Sandbox diyor ki sıralamaya girmeniz lazım. Yani ilk 10.000'e girmeniz lazım. Bu bazda siz birinci sırada bu sezonu bitirirseniz size 30.000 cent göndereceğim cüzdanınıza. Eğer sıralama 2 ile 10. sıra arasında bir yerlerdeyseniz gördüğünüz gibi sıralamada gözüküyor. Her bir kişiye 5.000 adet Sand Coin göndereceğim diyor. Ve bunu arkadaşlar en son 10.000. sıraya girene kadar dağıtımını gerçekleştiriyor. Eğer 10.000. sıradaysanız size 60 cent geleceğini söylüyor arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi sıralama mantığı var. Bu sıralamada nasıl işliyor? Birinci sırada olan arkadaşı görüyorsunuz. Burada
780 tane EP puan yani Ethos puanı toplamış. Biraz önce oyunlardan edinilen puanları söylemiştim size. Benim burada sıramı görüyorsunuz. 43.029. sıradayım ve ben de 305 tane puan toplamışım. Maksimum toplayabileceğimiz puan adedi zaten sağ tarafta görüyorsunuz. 1013 adet. Bu arkadaş da daha çalışmak için zamanı var. Yani zirveyi kaybedebilir. Çünkü beraberinde onunla devam eden kişiler var. Bu sendi kovalamak için gördüğünüz gibi. İlk 200. sırayı burada görüyorsunuz. Ve 200. sırada olan Kronos da 780 tane Ethos boyun toplamış gördüğünüz gibi. Bu sıralamayı değiştiren dediğim gibi maksimum 1013'e ulaşan ilk kişi burada sıralamayı değiştirecek. Diyeceksiniz ki bu sefer ilk 200. sırada olan kişiler hepsi 1013 puan topladığında ne olacak? Yine aynı şey olacak. Bu sefer arkadaşlar işte bu sıralamayı değiştiren en önemli aşamalardan bir tanesi oyunu kısa sürede bitirmek. İşte bu sefer oyunun kaderi ve sıralamanın kaderi değişiyor arkadaşlar. Oyunu benim gördüğünüz gibi zaman harcadığım süre boyunca yaklaşık 20 saatte tamamlamışım bu kadar puanı toplamak için. Ama birinci olan arkadaşımız 780 puan, yaklaşık benim 2,5 katım puan toplayan arkadaşımız 2 saatini harcamış. Bu da nasıl oluyor arkadaşlar? Videonun başında bahsettiğim gibi başlangıç seviyesinde veya oyun içinde verilen NFT'leri kullanmaktan ziyade birazcık yatırım yaparak özel güçlere, yeteneklere sahip olan işte kıyafetlerde, silahlarda bunları alarak arkadaşlar haritalarda daha hızlı koşmalarını, daha hızlı hareket etmelerini ya da karşılarına çıkan canavarları, görevleri daha hızlı bir şekilde yapmalarını sağlayacak silahlar alıyorlar. Bu şekilde bizden daha hızlı hareket edebiliyorlar arkadaşlar. Tabi buradaki 20 saat benim çok aşırı. Çünkü ben haritayı açıp oyun açık bir şekilde beklediğim oluyor. O yüzden zaman ilerlemiş oluyor tabii ki. Sizler eğer emek vermek istiyorsanız o şekilde yapmayın. Oyuna girdiğiniz zaman full fokus bir şekilde kısa bir sürede bitirmeye çalışın arkadaşlar. Haritayı deneyimlediğiniz zaman mesela diyelim ki 20 dakikada bitirdiniz. O görev bitti ve görevi aldınız. Puanları topladınız. Tekrardan arkadaşlar o haritayı oynayabiliyorsunuz. Bu sefer daha önce yapmış olduğunuz skordan geri saymaya başlıyor. Yani skorunuzu tazelemek için tekrardan haritayı oynayabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar 4. kazanım diyebilirim buna. Ve bir sonraki menüden arkadaşlar etkinlikler kısmından oyun içindeki etkinlikleri takip edebiliyorsunuz. Burada hemen hemen her gün etkinlik oluyor ve gelecek tarihlerdeki etkinlikleri gösteriyor. Bu etkinlikler ne anlama geliyor? Mesela ödüller diyor. 5 tane bilet ödülü varmış. Bu 5 tane bilet ne demek? Bizim Alpha Pass çekilişine katılmamız için ekstra 5 tane daha bilet elde etmemiz demek. Siz bu ödüle gittiğiniz zaman mesela yakında bitiyormuş bu. Şu an aktif bir ödül olduğu için haritaya git diyor ve benim oyunumu deneyimle diyor. O oyunu deneyimledikten sonra ve puanları topladıktan sonra bize o ödülü vereceğini söylüyor. Onun dışında burada gördüğünüz gibi 20 tane Sand Coin ödülü varmış. Bu da World of Woman'ın 15'inde açılacak bir görevi var arkadaşlar. Buna daha fazla dediğiniz zaman yapmanız gereken şeyleri size burada adım adım gösteriyor. Bazıları işte Twitter hesabınızı takip etmenizi istiyor. Oyunu oynamanızı istiyor. Da benim koleksiyonumdan bir tane diyor avatar edinmeni diyorum diyor. Ona göre siz kar zarar tablonuzu yaparak arkadaşlar değer mi değmez mi şeklinde bu etkinliklere katılım sağlayabilirsiniz. Ve oyunun başında da dediğim gibi arkadaşlar şurada ödül talebi yazan bir kısım var. Burada genel olarak siz cüzdan bağlamadıysanız, sadece oyunu deneyimlemek istiyorsanız ama oyunu deneyimledikten sonra buradaki kilitleri de yavaş yavaş açmaya başladıysanız size sürekli bir uyarı geçecek. Cüzdanınızı bağlayın ve KYS doğrulamanızı yapın diye. Çünkü sizin gerçek kişi olup olmadığınızı tanımlamak istiyor ve bu süre zarfında 19 gün sonunda eğer siz cüzdan bağlamadıysanız burada kazandığınız ödülleri talep edemiyorsunuz. O yüzden bunu unutmamanız adına sürekli uyarı geçiliyor arkadaşlar. Cüzdanınızı bağlamakta fayda var diyebilirim. Evet arkadaşlar, dilimin döndüğünce Sandbox evrenini sizlere anlatmaya çalıştım. Videonun başında da dediğim gibi kripto paralarla ilgiliyseniz, NFT'lere merakınız varsa, Metaverse oluşumlarını deneyimlemek istiyorsanız bu yapıların başlangıç seviyesinde nasıl başladığını ve ilerleyen zamanlarda nereleri geldiğini deneyimlemek için arkadaşlar buralarda zaman geçirmenizi tavsiye ederim. Bu ve bunun benzeri videolar gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.